de sıkıntı şu anda çünkü bireysele kısıtlar. Ben geçen gün işte şey yapmak için İhtiyaç kredisi çekeceğim. ihtiyaç kredisi 100.000 lira zor aldım ya. Valla ne güzel yani. Şöyle Şeydeki banka vermiyor ya. TMSF diyorum. BDDK 70.000 lira sınırı koydu. Bireysel tüketici kredilerine. Ben işte 100.000 lirayı böyle işte arkadaşla 24 ay vadeyle ziraatten çektim. İşte şimdi bir duruma göre işte belki bir Akbank'tan da 70.000 lira. Şey var mı? Daha önce kredi kartı borcumuz falan puanı nasıl? Şeyim çok yüksek. Index. 1630. İyi güzel. Ama bir de yani Her bankaya borçluyum çünkü bir sürü kredim var. Kredi ama kartı. ödüyorsunuz yani. Tabii ödüyorum. Ondan dolayı Çok borçlu olduğum için ve borcuma sadık olduğum için puanım yüksek. Bir dahakine değilim abi o zaman. Ama geleceksin çağırdığın zaman. ama şeyleri var mesela. Ben de görüyorum. Çünkü 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Reklamları yapıyorlar işte 10.000 TL. Yeni üye olanlara yapıyorlar. Yeni böyle. Bankaya mı? Şimdi eşime sordum da şu şarj olayını. O biraz bu konulardan anladığı için diyor ki açıklayıcı yazmış bize. Bizim sayaçtan fazla kablolarını otoparkta uygun bir yere çekeceğiz. Sonra kabloların ucuna kilitli priz takacağız. Aracı şarj edeceğimiz zaman prizin kilidini açıp şarj kutusunun kablosunu takacağız. Araç şarj olacak. İş bitince prizden çekip prizin kilidini kapatacağız. Kutuyu da bagaja koyacağız. Yani kutuyu Nasıl bir bela? Allah uğraştırdın Bununla ne ya? uğraşılır mı ya? Ama ucuz olacak. Evet. Çok bakıyorsun tersine sen. Belki hoşunuza gider. Dizel arabanı satarsın. Alabilecek miyiz Ben bilmiyorum ki gerçekten. dizel giderim. Yolda kalırsak ne yaparız diye herkes onu soruyor. Petrol head'im yani. Ben hibrit istiyorum. Ama işte bir girelim ne olacak şans falan gibisinden. Ama şimdi paramız yok ya. Kesin çıkar dedim ben. Çıktı. Olsa çıkmaz herhalde. Ama sırası geldiği zaman bir şekilde bulunur o çünkü hani Evet. satsam işte bile öyle bir zaten satarım. işte atıyorum size sıra geldiğinde 1.400.000 oldu araba. İnşallah olmaz öyle bir şey. Atıyorum şu anda. İşte 1.400.000 oldu. Normalde 1.400.000 ile döndüremeyecek olsam bile sağdan soldan para bulup 1.400.000'ü tamamlayıp alsam onu zaten ertesi gün 1.500.000'e 1.550.000'e satarsın yani. Böyle açın arabayı da kullanmıyorum. Burada içi. Servise gidiyor. İçeri arabayla gittiği saçma duruyor. Son bir yere. Yani yazın tatile çıkıyoruz genelde. Tatile giderken ne yapacaksın? Bu araba ya bu şimdi. Bu cihaz ya. Sen şimdi Önceden bunu planlayacak. sorman lazım. Önceden söyleyecekmiş bize. Nerede duracağını, şey yapacağını Aynen. planlayacak. Ona göre gidecek. Ankara'dan İstanbul'a giderken işte Bolu'da highway'de şarj şeyleri var. Geçen bu muhabbet olunca dönerken baktım. 4 tane şarj şeyi var. Şarj portu var.
Hangisi Şimdi- takacak diyorsun. Ama Allah'a çok yüzlerce haklısın. binlerce elektrikli araç olduğu zaman bir de hani benzin gibi değil ki benzin geliyorsun 30 Evet. saniyede doluyor. Aynen öyle. Takır takır geçiyor. Adam takacak oraya 1 saat belki 1,5 saat o orada duracak. Öbürü Hızlı takacak şarj varmış. 28 dakika dedi oradaki görevli. 28 dakika diyor ama 28 dakika 160 kW'lık şarj aleti. 160 kW'lık şarj aleti şu anda Ankara'da yok mesela. Tesla'da var zaten onlarda şeyler. Valla çok yollara çıkana kadar artırmalar lazım. 20.000 tane araba nereye gidecek yani? 20.000 sayısı aslında yani çok düşük bir rakam. Normalde Tesla'da gelir. bir fabrika günde 1000 adet araç falan üretir yani. Bunlar elde Ama montaj daha yapıyorsa evet. Ne trafiği burada? Oluyor genelde yol çalışması gibi İşte şeyler. ben Yani. İngiltere'ye geçen sefer de böyle bir trafik yaşadım. Cumartesiden geldim ama hiç gezememiştim. O zaman da resmen şehirde sokuyorlar. Şu anda 16 saat. Söyleyeyim size. Biz bir dahakine artık inşallah bir gün öncesine İstanbul'a çağıracağım ben sizi. Onda, Orada kalın. onu da düşündük aslında da siz iptal edilemiyor falan dediniz. Ya gerçekten siz dediniz ya bana telefonda ben daha öncekinde gittim direkt İstanbul'dan bindim aktarma uçağı diye. Buraya Geçen sefer ben yani işte uçağı kaçırdınız sonra bir tabii daha kaçırdım. onu baştan almıştım. Sadece İstanbul'da var. O yüzden. Çünkü tekrardan ben sordum adamlar mailleşiyorum bir arıyorum. Ondan sonra şeymiş. Neyse Komple iptal ediyorlar. Launch Sonrakilerde dolunca launch olunca sıkıntı olmadı yani. Launch. ben de diyorum bilemeden de Keyfim- gireyim falan yapıyorum. Keyfim yerindeydi launch. Şeyde Ayşe de Turkish Airlines'in lancına gitti. Ne kadar dedi? Yok girme Yok, sormadık. girmedim. Onun önünden geçtik. İstiyorsan gir dedi ben istedim. Daha sonra size ben fotoğrafı göstereceğim. Şey yaparız. Belki. Uçağın arasını açık açabiliriz. Siz de eşlik edeceğim diye gelirsiniz. Evet. Aynen. Temsil. Temsilen gelirsiniz. Bir de kısıtlamalar var. Size. Sonuçta bir şey bile gösteriyoruz kendi evinin dışında. Şu anda arada şu an böyle şey yapıyoruz. Misafir üzerinden şey yapıyoruz. Vallahi yani Mehmet Yapalım orada çok yanlış şeyler yapıyor. Çalıştığım yer günlük 60 euro daha. Müzik falan neresinden tutsan eline kalıyor yani. Almanya'ya giderken 60 euro. Çünkü biliyorsun kimse hiçbir şey istemez. İşte tamam. Belki günlük 40 euro kullanacaksın yetecek ama şey tabii hariç sadece yeme içme parası. Ama 60 euro işte yine yetmeyebilir. Nereye gittiğine göre değişir. Şu an öyle bir Şu an değil mi? Geçen yıl öyleydi. geçen biz Londra'dasınız. Londra pahalı.
geçen hafta bak 2000 lira falan. İşte mesela o ya normalde onu söylememesi gerekiyor. Ben onu söylemediğini düşünüyorum. Mesela ben de yani biliyorum ama ben size onu söylemedim Yok. mesela. Bilsen Ama de bilmem. gerçekten Bu çok sorun farklı olmaz. şeylerden Değiştirsin de- yani yaparsın. Çünkü Bize bağlı değil, uzmanlar değil. işte Biz yönetimi dediğinde kısıtlarız. işte Şey. onun şey olmaması lazım. Ben mesela bir kere şey oldu. ATC Matex'e gittik. Ondan sonra çok küçük bir şey bu arada. ATC Matex'e gittik işte sizin o zamanlar Çağrı Şalgan şey yöneticisiydi. Satın alma. Satın almada yöneticiydi. Tamam, aynen. Ondan sonra oradan da çıkıp şeye gidecektim. Ben Efendim gelecektim. Program erken bitti. Mesela Hakkı Burak Sağ aradım. 5 dakika içinde bir tane araç ayarladı. Gönderdi. Araç geldi aldı. Mesela Emre'cim adam Gerçekten bulamazsın. sıkıntı. Aracı bulamazsın. Ne diyorsun? Bilmem ne yapamazsın. Yani SSV'den bile SSV'de bile yapabileceği şeyleri Mehmet'in onunla yapamıyor. Bir yere gitmekten çok böyle yoruluyor diye bir şeyler var. Yani tarih için muhatap olmak istemiyorum. Adamların yaptığı şey sadece Efes ya. Ben Efes'e uç bilmem ne gene biz yönlendirdik falan. Ben kalem açarken zaten bir yanlış. Ama hala her şeyde ben uğraşıyorum. Yani artık Efes'e burayken ben de idare işler madem uğraşacağım ben. BTS'yle çalışmaları sebebi cari çalışıyor. Aynen. O yüzden BTS. O yüzden size bir kolaylık yaratmaktan Şöyle söylüyorum. Şu an mesela ben kendime güzel şey Ve bunu kimse bilmiyor bu kadar şekilde. Ben ilk seyahat edeceğim ben bunu ya ben ne yapacağım ki? Ben nasıl iletişim kuracağım? benim de öyle. Sabahtan beri ben yaptım. Ben de mesela cebimden internet paketi aldım. Aldım şuna şey mi yapacak? Yok Öteden yapılmadı. Keşke konuşsaydım. şahsi şey. Yani sonuçta telefon lazım oluyor. Yani işte mesela görevde geldik ama o sırada değil. Zaten tartışan olduğu için. Bu şirkette artık şey ya zor ya. Geçmişte ben her şey istediğim gibi ayarlıyordum abi. Bu Uç bir sürü... MM'de da değil evde falan böyle bir şey var. Ne o? Ne Yok daha uzun abi daha uzun yani. 2 yıldır bu varmış. Bence daha uzun yani. 2-2,5 yıldır bu mevzular var yani. Arabada Orada İhsan Bey bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor bilen yok yani. Kafasına göre bir şeyler takılıyorlar yani. Ben geçen biz gittiğimizde Bilal Berk'in Mantığı. Ya İstanbul'a kalsak biz buraya iniyoruz ya buradan trenle gidin diyor yani öyle söyleyeyim sana. Adam bana Ukrayna'da Harkiv'den iniyorum 6 saat arabayla yol gidiyorum. Hidrosül'e gitmek için bana adam öyle teklif etti. Şey indikten sonra trenle git oraya diye. Bu ne bu? Patron şirketi falan şeyinde Ya bir şey demeyeceğim neyse mübarek konuşuyoruz lazım. Şirket adam öyle bir davranıyor ki zaten böyle büyük şey falan şirket sanki şey yani kendisinin ya da babasının yani. adamın başka bir şey yok. Kendini böyle gösterebilecek mesleki bir şey yok. Alanı yok. Sen mesela işte projeyi yürütüyorsunuz, işte eğitimci çıkıyor, oluyor, bu oluyor diye. Sürekli gezmeye gidiyor mantık. Evet evet öyle bir bakış açısı var ya. Her yerde var ama bizim Türkiye'de değil zaten her yerde. Şu an baktığım zaman Türkiye'de O sadece insan kime bağlı? Direkt genel müdüre bağlı.